Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yepyeni bir modelle bu akşam da sizlerle birlikteyim. Birçok yerde ama özellikle çeyizlik yeleklerde çalışabileceğiniz hem ajurlu hem de farklı bir örnek çalışması yapacağız. Bunun için elimde tüysüz bir yelek ipim ve 3,5 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 6 adet ilmekten oluşuyor. Altının katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte 3 desen çalışması yapacağım için toplam 21 adet ilmek attım şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra birinci sıramızı ön yüzden kuruyoruz. Örneğimizin ilk 4 sırasında düz örgü şeklinde hiçbir işlem yapmadan öreceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle ön yüzdeki birinci kurulum sırasını sizlerle birlikte uyguluyorum. Bir sıra lastikten sonra düz olarak tüm ilmekleri ön yüzden örüyoruz. İkinci sıra tersine döndüğümde yine ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz. Burayı da tamamladıktan sonra ön yüze örneğin 3. sırasına geliyorum. Yine birinci sırada olduğu gibi tüm ilmeklerimizi baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Tersine bir işlem yapmıyoruz. Sadece ön yüzden kurulan bir model. İlk 4 sırası da bu şekilde. Ön yüzden düz, arka taraftan da ters olacak şekilde örüyorum. Ve daha sonra ben arka tarafta örneğin tersini de çalışacağım 4. sıramızı. 5. sıra en önemli kurulum sıramız. Buraya gelip yeniden sizlerle birlikte çalışalım. Bir tane desenimiz 6 adet ilmekten oluşuyor demiştik. Bunun birincisinin üzerine şöyle örmeden sağ şişimi alacağım ama ipi atıyorum. İp üzerinde örmeden sağ şişimize alıyoruz bu şekilde. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyoruz. Sıradaki 3 tane ilmeği üçlü kesim yapacağım. İlk ikisini sağ kesim yapar gibi sağ şişimi alıyorum. Burada 2 ilmeğin yerleri ve yönleri değişiyor. Ortadaki ilmek başa, baştaki ortaya geçmiş oluyor. Arkadaki ilmeği de alarak üçünü birden düz olarak kesiyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum ve burada bir adet desenimi tamamlamış oluyorum. Bir tane ilmeğin üzerine attık, bir düz ördük, 3 ilmeği birlikte kestik ve bir düz ördük. Yine aynısını yapacağız. İkinci desene geldim. Bakın üzerine ilmeği atıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanına bir tane düz ilmek örüyorum ve üçlü kesim yapacağım. 2 ilmeği birlikte sağ kesim yapar gibi sağ şişimi alıyorum. Ortadaki başa, baştaki ortaya geçmiş oldu. Yer ve yön değiştirdikten sonra arkadaki ilmeği de alarak üçünü birlikte kesiyoruz. Tekrar bir düz ördüm. İkinci desenim de bitti. Üçüncü desene başlıyorum. Yine bir adet ilmeğin üzerine ilmek atıp örmeden aldım. Bir ilmeği düz ördüm ve üçlü kesimi yapıyorum. İlk 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip arkadaki ilmeği de alarak üçünü birden kesiyorum. Ve bir tane düz ördükten sonra örneği tamamlamak adına attığımız son bir ilmeği de üzerine atıp bu şekilde sıramızı kapatıyoruz. Kurulumu bu şekilde yaptık. Şimdi farkındaysanız burada ilmeklerimiz eksildi. Bunları bir sonraki sırada arttırmaya devam edeceğiz. Örneğimin 6. sırası tersindeyim. Kenar ilmeğimden sonra önümde atılı ilmeğim var. Örmeden aldığım onu ters katından bir kez daha ilmek atıp yeniden örmeden alıyoruz. Arada 3 adet ters var. Onları örüp yine üzeri atılı ilmeğe geldim. Bakın şu şekilde tekrar üzerine atıyorum ve örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tekrar 3 ilmek ters. Yine geldik. Bakın üzerine atılı ilmeğimiz aldık. Üzerine attık. Örmeden alıyoruz. Arada 3'er ilmek ters. Ve en son yine üzerine attığım ilmek tekrar üzerine atıyorum. Örmeden alıyorum ve en son kenar ilmeğimizi örüp
sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle örneğimizin ön yüzdeki 7. sırasına geliyorum. Kesimlerimiz devam edecek fakat artırmalarımıza da başlayacağız bu sırada. Üçlü görünen ilmeğimiz vardı. 2 alt sırada hep üzerine atıp örmeden aldığımız ilmek. Bunu bir düz olarak örüyoruz bu sıra artık. Bir düzümüzü ördük. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Hemen yanında da kesim yaptığım ve sağındaki solunda da birer tane düz ilmekli olan 3 adet ilmeğim var. Burada kesime devam ediyorum. Fakat önce bir dolayarak bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişe takıp üçünü birden kesiyorum ve tekrar artırıyorum. İkinci desene geldim. Bakın yine 3 adet ilmekli bir ilmeğimiz var örmeden aldığımız. Bunu bir düz olarak örüyoruz. İlmek artırıp sonraki kesime geliyoruz. Bakın gözüküyor zaten. İkisinin yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişe takıyorum ve üçünü birden kesiyorum. Tekrar artırdım. Üçüncü desene başlıyoruz. Bakın bir düz ördüm. Tekrar artırdım. İsterseniz bu şekilde de kesim yapabilirsiniz. Yine iki ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip sağ şişte bırakıyoruz. Son kalan ilmeği bir düz olarak örüp bu örmeden aldığımız 2 ilmeği de bunların üzerinden boşluğa bırakabilirsiniz. Dilerseniz bu teknikle de üçlü kesimi yapabilirsiniz. Yeniden artırdım ve son kez bir düz olarak bu ilmekleri örüyorum ve daha sonra kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi farkındaysanız bir alt sırada kestik, hiç arttırmadık. O yüzden oradan eksik ilmeklerimiz var. Onları da bu sırada tamamlayacağız. Kenar ilmeğimden sonra topladığım ilmek var. Onu bir ters örüyorum. Artırdığım ilmek bir ters. Ve bu ön yüze üçlü kesim yaptığım ilmek. Bakın şöyle göstereyim. Bu üçlü kesim yaptığımız ilmeğin önce burasına bir arttırma, sonra ilmeği örüyoruz ve tekrar bir arttırma yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3 ördüm ve üçlü kesim yaptığım ilmeğe geldikten sonra önce bir arttırıyorum. Üçlü kesim ilmeğini ters örüyorum ve tekrar arttırıyorum. Yine 1, 2, 3 ilmek örüyorum ve üçlü kesim yaptığımız ilmeğin öncesinde bir arttırma, sonra bir ters ve tekrar bir arttırma yapıyoruz. Devamında kalan ilmeklerimizle ters örüp sıramızı tamamlıyoruz. Örneğin 5. sırasında işlemi yaparken sadece kesip hiç artırma yapmamıştık. Oradaki eksiltmeleri de bu sırada tamamlamış oluyoruz ve böylelikle örneğimizin ilk bölümünü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimiz devam ediyor. Yine ilk bölümde olduğu gibi 4 sıra boyu ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şu an ön yüzdeyim ve tüm ilmekleri modelimizin 9. sırası da oluyor bu arada. Hepsini düz olarak örüyoruz. Tersini ters örüp 11. sıraya geliyoruz. Bir kez daha tüm ilmeklerimizi düz olarak çalışıyoruz. Toplam 4 sıra boyu yeni kurulum için ilmekleri örüyoruz. Tersini de örüp hemen örneğimin ön yüzdeki 13. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra burada yarım desen olacağı için 2 ilmeğin yönlerini çevirerek sola doğru kesimle başlıyorum. Yanına bir tane düz örüyorum ve tam modele geçiyoruz. Tam modelde ne yapıyorduk? Önce üzerine atılı bir ilmek alıp bu ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bir tane düz ilmek örüyoruz ve hemen üçlü kesim yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte yerlerini ve yönlerini çevirip sağ şişe alıyorum.
Çevirdikten sonra sol şişe takıp üçünü birden kesiyorum. Bunun yanına bir tane daha düz ördükten sonra burada desenimi tamamlıyorum. Yeniden başlıyoruz. Bakın bir ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum, üzerine ilmek atıyorum. Yanına bir tane düz ilmek örüp üçlü kesimimi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte yer ve yönlerini çevirip sol şişe taktım. Üçünü birden kestim. Yine bir tane düz ördükten sonra burada yarım desenimiz var. Önce üzerine atılı ilmeğimizi oluşturuyoruz. Ve daha sonra bir tane düz örüp kalan son 2 ilmeği de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz ve böylelikle modelimizin ikinci bölümüne başlamış oluyoruz. Örneğimin tersine 14. sırama geliyorum. Burada ne yapmıştık? İlmekleri ters olarak çalışıyoruz fakat üzerine atılı örmeden aldığımız ilmeğe geldiğimizde yeniden üzerine ilmeği atıyoruz ve örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Arada 3 ilmek ters. Üzerine atılı ilmeğim, örmeden aldım. Yine 3 ilmek ters. Üzerine attım, örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek ters. Ve sıramızı tamamlıyoruz. 15. sıraya geliyorum, ön yüze. Kenar ilmeğimizden sonra sıradaki 2 ilmeğimi birlikte yönlerini çevirip sol tarafa doğru kesiyorum ve burası yarım desenim. Hemen bir artırma yapıyorum kestikten sonra. Üçlü ilmeği geldiğimizde bunu bir düz olarak örüyorum ve tekrar üçlü kesime geliyoruz. Önce bir arttırdım. Daha sonra 3 ilmeğin birlikte yerlerini ve yönlerini çevirip birlikte kesiyoruz. Tekrar artırıyorum. Bir sonraki üçlü ilmeği bir düz olarak örüyorum. Tekrar artırıyorum. 2 ilmeği birlikte yer ve yönlerini çevirip sağ şişim alıp tekrar sola takıp üçünü birden kesiyorum. İlmek arttırıyorum. Üçlü ilmeği bir düz olarak örüyorum. En sona geldiğimizde 2 ilmeğimiz kalıyor. Buraya bir artırma yapıp daha sonra da 2 düzümüzü sağ tarafa doğru kesiyoruz ve böylelikle ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tersine dönelim. Örneğimizin 16. sırasında yine eksik olan ilmeklerimizi burada tamamlama sıramız olacak. Kenar ilmeğimizden sonra kesim yaptığımız ilmeğimiz, oraya bir tane arttırma yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra üçlü kesim yaptığım ilmeğe geliyorum. Ne yapıyorduk? Sağına ve soluna birer arttırma. Önce bir arttırdım. Bir ters ördüm ve tekrar bir arttırdım. Yine 3 ilmek ters örüyorum. Ve üçlü kesim yaptığım ilmeğe geldiğimde birer tane arttırma yapıyoruz. Öncesi ilmeği örüp sonrası tekrar. Yine 3 ilmek ters örüyoruz. Başta ve sonda yarım desen olduğu için burada hemen artırmamı bir kez yapıyorum. Sonra ilmeğimizi örüp kenar ilmeğimle birlikte 16. sırada tersinden modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde çok güzel bir örnek çıkıyor ortaya. Bunu özellikle uygulayıp bir parçada çalışmanızı istiyorum. Çünkü ne yaparsam yapayım kamerada bu güzelliği çok fazla gösteremedim arkadaşlar. Birkaç renkle denedim çalışmasını. En güzel yine yeşil renkte gösterdi kendisini. Bu modelden çocuk yeleklerinde bir çalışma yapabilirsiniz. Kendinize bir kazak yapabilirsiniz ama özellikle ince yünlerle kamerada ördüğüm tarzdaki yünlerle çeyizlik yelek olarak modelin uygulamasını yapabilirsiniz. Altına mutlaka bir lastik çalışması istiyor. Onu da özellikle belirteyim çalışmak isteyecek arkadaşlara. Ve bu modeli uygularken çok ince bir şiş tercih etmeyin. Normalin üzerinde bir tık şiş tercih edin. Çünkü o zaman kendini daha güzel gösteriyor. Özellikle şuradaki bu ajur bölümü. Kolay, herkesin yapacağı tarzda bir model uygulamak istedim. Umarım beğenir ve
çalışırsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.